Lizbon'a geldiğinizde görebileceğiniz birkaç kült diyebileceğimiz artık eser var. Bir tanesi çok tarihi tabii. Jeronimo Manastırı, Manastır Jeronimo. Jeronimo, Aziz Jerome adına yapılmış bir manastır. Ama tabii ki bazı öncelikleri var. Yani bazı önceliklerinden başka bazı özellikleri var. Özellikle Jeronimo Manastırı tam 100 senede yapılmış bir manastır ve Vasco da Gama'nın neredeyse buradan hareket etmesiyle, yani Hindistan'a doğru hareket ettiği seyahatinin başlamasıyla inşaatına başlanmış. Yani birkaç sene sonrasında başlanmış. Ondan öncesinde burada bir kilise, bir tapınak vesaireler olduğu biliniyor. Ama denizcilere, özellikle çok fazla denizcilerin ilgi gösterdiği bir yer olmasından dolayı da işte burası denizcilerin özellikle ilgi gösterdiği, seferlere çıkmadan önce bir dolu ibadet için burayı ziyaret ettikleri yermiş Jeronimo Manastırı. Vasco da Gama'da hemen buradaki bu koyda, yani bu koy eskiden daha içeriye doğru girip hemen bu bölüme kadar geliyormuş. Eski gravürlerde var bu resimler. Bulursam eklerim buraya. Yine bu koyda Hindistan seyahatine çıkmadan önce adamlarıyla birlikte, gemileriyle birlikte bu koyda demirleyip geceyi de burada dua ederek geçirmişler. Ve daha sonrasında okyanusa açılmışlar ve daha sonra seyahatleri başlamış. Vasco da Gama'nın hikayesini ayrıca yine başka bir zaman, başka bir videoda anlatırız. Ama Jeronimo Manastırı bugün 1833 yılından beri manastır olarak anılan bir yer değil. Yani burası artık manastır olarak kullanılmıyor. Laik dönemden sonra 1833 yılında buradan tarikatların vesairelerin yasaklanmasından sonra burası daha farklı kraliyet mezarlığı ve kraliyet manastırı olarak başka bir hizmet alanına dönmüş. Birçok kralın, prensesin, kraliyet ailesi mensubunun mezarları yine burada bulunuyor ama onlardan da önemli şekilde sayılanı yine kilise içerisinde Vasco da Gama'nın kalıntıları diyelim burada yer alıyor. Buraya gömülmüş. Kilise ücretsiz gezilebiliyor, kilise kısmı, ama inanılmaz bir sıra oluyor. Diğer bütün bölümler yine bilet alınarak ücretli olarak gezilebiliyor. Kilise, ibadet edilen yer, ücretsiz olarak gezilen yer. Gördüğünüz gibi kocaman bir alan burası. Ve Vasco da Gama'nın 1497'deki seyahatinden önce burada bulunan kilisede, burada bulunan ibadet yapılan yerde geceyi geçirdikten sonra denizciler için neredeyse bu bir adet olmuş ve sonrasında da bütün denizciler yine bu şekilde burada bu tarikata mensup olarak ibadetlerini gerçekleştirmişler. Denizlere, okyanuslara açılmadan önce burada ibadetlerini gerçekleştirip birbirlerine şans dileyip kendi inançları doğrultusunda dualarını ettikleri yer olarak biliniyor. Buraya geldiğinizde burası Belem bölgesi olarak biliniyor. Jeronimo Manastırı'nın olduğu yerde bu kadar denizcilere ait bir şey varsa demek ki denizcilere ait olan anıt da buraya dikilmeli düsturundan yola çıkılsa gerek. Kaşifler anıtı da hemen buraya konulmuş. Jeronimo Manastırı'nın önündeki manastır bahçesinden, botanik bahçesinden geçilerek hemen arkamda bulunan Kaşifler anıtına doğru gidiliyor ve buradan denize açılan kaşiflerin geceyi geçirdikleri yerden ve burasının rüzgarlardan korunaklı olması dolayısıyla geceyi geçirdikleri, gemilerini konaklattıkları yerden bugün yine bu eserle, bu anıtla anılarak denizi, okyanusları selamlıyorlar. Hatıralarına bir saygı duruşu olsa gerek. Şimdi de oraya gidelim. Belem'de Belem pastası olarak bilinen, Belem tatlısı olarak bilinen nata tatlısının yapıldığı Fabrika de Nata hemen şu ileride otobüslerin olduğu alanın karşısında. Açık olduğu her dakika sıra var. Şehrin içinde birkaç noktada da yine aynı dükkanlar olduğu için çok da burada sıraya girmeye değer mi ona çok emin değilim, ama işte burada artık bir ritüel olmuş. Buraya gelen herkes oraya da sıraya girip ne manastırı ne Kaşifler anıtını görüyor. Buraları gezmek için kendine ayırdığı zamanını o nata tatlısını yemek için harcamış oluyor. Tercih. Tabii sosyal medya her şey. Orada tatlı yediniz mi, oradan tatlı aldınız mı, sıraya girdiniz mi konusu da konuşulmalı. Manastırı görüyorsunuz, Jeronimo Manastırı'nı. Çok güzel hikayeleri var yine buranın, kraliyet aileleriyle ilgili. Görüldüğü gibi
Her yer Portekiz'in kraliyet ve denizcilik özellikleri üzerine yapılmış. Bakın, kraliyet armaları, bölgedeki hanedanların armaları ve o armaların yanında yine denize, okyanusları simgeleyen havuzlar var hep devamlı böyle. Ve karşısında denizcilerin burada dua ederek denize açıldıkları yer olan bir alana inşa edilen Aziz Jeronimo adına ithaf olunan manastır. Ve kaşifler anıtına gidiyoruz. Kaşifler anıtı birçok özelliğiyle burada ilgi çekici noktalardan bir tanesi. Buradan alt geçitte hemen karşıya geçilebiliyor. Bakın, koca bir haç, kılıç şeklinde, hem kılıcı hem hacı temsil ediyor. Yine Portekiz tacını simgeleyen bazı öğeler var. Birçok kaşifin orada sırasıyla heykeli, büstü yer alıyor. Ve onun yanında bir gemi şeklinde ucuna doğru, yine okyanusa doğru, denize doğru hamle yapıyorlar. Ve daha birçok detay. Yanına gidip biraz görüntü alıp devam edelim. Haritalar, Portekiz'den yapılan seyahatler, gemi isimleri vesaire, çok güzel bir dizayn yapılmış. Dünya şeklinde yuvarlak bir zemine. Müthiş bir konsept, güzel bir konsept. Bence çok da yapılması gereken bir şeymiş çünkü gerçekten önemli bir tarih yatıyor burada. Bakın, 1460'tan 1960'a kadar yapılan kaşiflere saygı şeklinde, yani aslında 500. yılı şerefine keşiflerin yapılmış bir anıt. Denizciler, krallar, rahipler hepsi birbirini destekliyor, hepsi birbirini itiyor. Emirler havalarda, çok güzel detaylar içeriyor. Hepsinin bir anlamı var. Ne yapıyoruz? Anlatmıyoruz tabii. Ve tabii ki gemi, bakın bu da gemi şeklinde. Ve müthiş köprümüzün de manzarası. Hemen manastırla olan yerini görüyorsunuz. Geçmiş dönemde buranın deniz olduğu biliniyor. Ve gemiler burada, özellikle korunaklı sayılan alanda, hatta biraz daha içeride hemen sağ tarafa doğru olan tarafta geceliyorlarmış o dönemde. Doğal bir mendirek olduğu için burası. Denizcilik keyifle devam ediyor.
Bu da anıtın diğer tarafı. Bir dolu tekne burada gecelemeye devam ediyor. Lisbon'un Belém bölgesindeki marinası. Birçok yerde denizcilik devam ettiği için Portekizlerin özelliği denizci olmaları zaten. O yüzden de birçok Portekizli çeşitli kıyılarda hala tekne sahibi. Birçoğu belli adalarda yaşıyor. Birçoğu Güney Amerika'ya göç edenleri ve fazlasıyla söylemek gerekirse göçün dışında bir de yaşamayı tercih edenleri diyelim. Onlar da denizciliğe, teknelere çok meraklı olduğu biliniyor. Tabii ki burada birkaç nokta daha var. Lisbon gezilmesi gereken bir şehir. Ancak böyle gezerken kaybolmayı seviyorum vesaire şeklindeki hani klasik davranış var ya, kalıp. İşte onun biraz insanı zorlayabileceği bir şehir. Neden? Çünkü Lisbon böyle tepelik bir yer. İnanılmaz yokuşlar var. Denizden birden yokuşlar, dağlar, tepeler başlıyor. Zaten onu sokaklarında hissediyorsunuz, görüyorsunuz. O tramvaylar ve fünikülerlerde tamamen bu nedenle Lisbonlulara hizmet vermek için planlanmış. Hemen Kaşifler Anıtı'nın yanında böyle denizi seyrederek yürünen bir yol var. Şunlar amfibi tur tekneleri, karada gidiyor, daha sonra suya iniyor. Denizde devam ediyorsunuz. Bazı ülkelerde var yine Dakbas diyorlar, ördek otobüs. Direkt suya da iniyor amfibi şekilde ve karaya çıkıyor, daha sonra tura devam ediyor şehrin içinde. Hiç inmiyorsunuz. Böyle değişik, güzel bir şey. Çok hoşlanmamakla birlikte güzel bir turistik faaliyet. Şimdi burada çok güzel bir detay daha var. Burada balıkçılık yapılıyor. Şimdi her yerde olduğu gibi yayalar için bir yol yapmışlar. Yayalar yolunun yanında bir bisiklet yolu var. Koşu vesaire için ayrı bir yol var. Bir de balık tutanlar için bir bölüm yapmışlar. Orada balık tutulduğunu söylüyorlar ve onların oltalarını koymaları için de yerler yapmışlar. Bakın burası balık alanı. Bu saatte balık olmadığı için insanlar şimdi avlanmıyor. Bakın böyle yerler var. Buralarda balık tutanlar var. Balık tutanları rahatsız etmeyin pozisyonunda bir takım uyarılar gerçekleştirmişler. Bir de balıkçıların oltalarını koymaları için, dikmeleri için diyelim, direkler yapmışlar. Şimdi balıkçı olsaydı gösterecektim ama şimdi o açılan yerleri göreceksiniz. Var mı? Dünyanın çeşitli yerlerinde tabii ki var ama burada olması hoşuma gitti. Böyle herkese saygılı alanlar bırakılması çok keyifli gözüküyor. İnsanlar da birbirine fazlasıyla saygılı oluyor. Bakın tam da şu yuvarlaklar, şuradaki yuvarlaklar. Bunlar balık tutmak isteyenler tarafından geliniyor. Buraya oltanızı koyuyorsunuz, bunu açıyorsunuz. Buraya oltanızı koyuyorsunuz ve sopasını buraya diktikten sonra siz sandalyenize oturuyorsunuz ve sandalyenize oturup buradan etrafı seyredip hem balığınızı tutuyorsunuz, hem keyif yapıyorsunuz, hem oltayı taşımamış oluyorsunuz. Böyle yerlerde bunlardan var. Balık tutanlar için yapılmış nefis bir detay. Güzel valla. Ne diyeyim? Yürüyüş alanları, işte balık tutanlar için alan, bisiklet alanları. İnsanlar eğlenmeyi ve birbirine saygı göstermeyi seviyorlar burada. Burada da sosyal medyacı teyzeler. Güzel Instagram paylaşımları yapılacak galiba bunun sonrasında.
Buralarda yine kafeler. Gündüzleri daha turistik insanların burada gezerken oturup serinledikleri, bir şeyler atıştırdıkları yerler var. Akşamları biraz daha keyifli hale dönüşüyor. Birçok yaş günü, işte parti, küçük organizasyonlar falan buralarda yapılıyor. Rüzgarı da almış abim, ne güzel gidiyor. Hemen karşıda gördüğünüz İsa heykelinin olduğu yer. Kocaman bir heykel duruyor orada. Yine diğer tarafta yelkenleri görüyorsunuz. Deniz şırıl şırıl. Acayip hareketli. Nefis valla. Yine böyle marinaların arasından geçiyoruz. Marinanın diğer tarafının arasından geçiyoruz. Hani Lizbon güzel bir şehir. İstanbul'a da benzetiyorum ben şu köprüler. İki taraflı yerleşim olması, işte şehrin deniz kıyısından yürünebilir olması. Ama her zaman söylediğim bir Erkut Özen lafı var biliyorsunuz. Şehirleri güzel yapan şey orada yaşayan insanlar. Lizbon'da o yüzden daha güzel sanki. Geleneksel bir ağaç teknesi. Eski Lizbon teknelerinden. Akdeniz'de benzer, özellikle burnu benzer şekilde çok fazla tekneler yapıldığını biliyoruz. Halen bazı ülkelerde, bazı adalarda çok fazla kullanılıyor. Bakın o teknelerin, denizde az önce gördüğümüz teknelerin karada gider hali. Ve tabii ki Torre de Belém, yani Belém Kulesi. Belém Kulesi nefis bir noktada bulunuyor. Tajo ya da İspanya'daki ismiyle Tajo ya da Tagus, bir dolu ismi olan nehrin ağzını kontrol eden noktada. Yani İspanya seyahatlerinde de anlattığımız gibi keşiflere Tajo nehrinden, özellikle Guadalquivir'dan ve bir takım nehirlerden başlayarak çıkan gemilerin işte en son çıkış noktası veya nehre ilk giriş noktası. Burası 1. Manuel döneminde inşa ediliyor. 1515 yılında başlıyor, 1520 yılında bitiriliyor. Manuel denilen mimari yapının özelliklerini taşıyor. Jeronimo Manastırı da yine benzer özellikleri taşıyan bir başka yapı. Aslında burası yapıldığında belirli kısımda daha farklı bir şekilde konumlanmış. Daha nehrin ortasına doğruymuş ama depremlerde bu tarafın çöküntüye uğramasıyla yanaşmış gibi olmuş. Tam da anlatamamış olabilirim. Eski halini yine gravürlerini bulursam buraya eklerim. Nefis bir yapı bence. Çok etkileyici. Tabii ki Vasco da Gama'nın şerefine yapılıyor Manuel tarafından. O yıllarda Vasco da Gama inanılmaz bir ses getiriyor dünyada denizcilik anlamında ve Portekiz'i dünyaya ne kadar denizlere, okyanuslara egemen olduğunu ön plana çıkartan en önemli kişi olduğundan dolayı burası Vasco da Gama'ya adanıyor ve Portekiz'de 1906 yılından beri ulusal eser sayılıyor. Çünkü Manuel döneminden kalan o dönemde yapılıp ve bu mimari tarzda depremden sonra, ünlü Lizbon depreminden sonra yıkılmadan bu halini koruyan tek yapı olarak söyleniyor. Belém Kulesi ya da Torre de Belém. 4 tane kat var gibi gözüküyor ama denizin alt taraflarında da katlar var
ve oralar zindan, hapishane olarak kullanılıyor. Belirli dönemlerde nehrin yükselmesiyle keza birkaç gün önce de yine su yine buralara kadar geliyordu. Denizin yükselmesiyle o en köşedeki taşların olduğu yerden şu ıslak kumun olduğu yere kadar yine su içinde bulunuyor. Torre de Belem özellikle deniz tarafından bakıldığında önünden botla, tekneyle, kayıkla geçerseniz, yüzerek geçerseniz çok daha gösterişli bir hali var. O taraf daha süslenmiş, biraz daha süslenmiş diyelim. Çünkü denizden gelenleri karşılamak için yapılmış bir yapı sonuçta ve gösterişi oraya sergilemekle ilgili bir görevi de varmış. İşte Portekiz denizciliğinin aslında geldiği noktayı, ne kadar şaşalı olduğunu ve Portekizli denizcilere ithafen de onların en iyisini hak ettikleriyle ilgili kral tarafından yapılmış bir eser. Birçok insanın da canını yakmış, dediğim gibi aşağılar zindan olarak kullanılmış, 2 kat var aşağıda. Buradan da suyla birlikte kapanan yerden buradaki asma köprüyle geçiliyormuş ve 2 katlı silah deposu, 17 tane ayrı silah atış yeri bulunan enteresan, o yıllar içinde askeri yapılar arasında da devrim yaratan bir esermiş. En azından öyle olduğu söyleniyor. Portekiz'e, Lizbon'a geldiğinizde Belem Kulesi, Torre de Belem görmeniz gereken eserler arasında yer alıyor. Eğer vaktiniz varsa da, yani turla geldiyseniz ya da Portekiz'de, Lizbon'da çok zaman geçiriyorsanız turla gelip, özel bir turla gelip Portekiz'de, Lizbon'da çok zaman geçiriyorsunuz veya yine kendiniz geldiyseniz mutlaka buradaki zamanınızda içeride girin, içeriği de gezin derim. Yine biletli olarak içerisi gezilebiliyor. Torre de Belem'deyiz. Lizbon'un bu güzel eserlerini bu videoda anlatmaya çalıştım size. Umarım hoşunuza gitmiştir. Torre de Belem'den ben size veda edeyim. Sizlerden ricam ne? Yine kanala abone olmanızı, artık olmadıysanız da yani ne diyeyim artık, değil mi? Yani benim de söyleyecek bir şeyim kalmadı. Şaka bir yana mutlaka kanala abone olalım, videoyu beğenelim ve birkaç kelam da olsa mutlaka ama mutlaka altına yorum yazalım ki çok daha büyük kitlelere ulaşıp çok daha büyük bir aileyle birlikte dünyaları gezelim. Ben Erkut Özen, Lizbon'daydık.